Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için ıspanaklı ve kabaklı bir börek hazırlayacağım. İçerisine hazır yufka, el açımı yufka, hiçbir şekilde hamur, un girmeyecek. İnanılmaz lezzetli, yiyenlerin içerisinde yufka olmadığını anlamadığı bir börek olacak. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 4 tane kabağımı olabildiğince ince şekilde doğruyorum. Tamamını doğrayıp uygun bir kabın içerisine aldıktan sonra baharatlarımla lezzetlendirme işlemine başlıyorum. Önce tuz, toz kırmızı biber, birazcık kekik ve nane ekliyorum. Tamamen siz damak tadınıza göre baharatları arttırabilirsiniz. Üzerine birazcık da zeytinyağı gezdiriyorum ki baharatları kabak güzelce tutup emebilsin, lezzetli bir kıvam verebilsin diye. Kabağımı baharatlarla güzelce karıştırıyorum. Benim kabım biraz küçük olduğu için karıştırmakta biraz zorlandım ama siz daha geniş bir kapta çok daha iyi bir şekilde karıştırabilirsiniz. Kabaklarımı hazırlayıp kenara aldıktan sonra ıspanaklarıma geçiyorum. Ispanaklarımı dünden yıkayıp kurutmuştum. Onları da şöyle uygun bir kabın içerisine alıyorum. Ve hiçbir ön pişirme yapmayacağım için biraz ıspanaklarıma göre üzerine tuz gezdiriyorum. Ve elimle yoğurarak hacmini küçültüyorum. Birazcık böyle yoğuracağım. Tıpkı hamur yoğurur gibi. Bu şekilde ıspanaklarımın direnci düşecek. Biraz yumuşayacak, gevşeyecekler arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde zaten olması gereken kıvama geliyor. Hemen ardından üzerine birazcık köyden gelen peynirim vardı, lor peynir, onu ekliyorum. Siz istediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz başka bir peynir de kullanabilirsiniz. İçerisine pul biber, baharat da katabilirsiniz. Çok yakışacaktır ama kabağı da eklediğimizi unutmayalım. Mutlaka ölçülere dikkat edelim o açıdan. Bütün malzemelerimiz hazır. Artık tepsimize dizebiliriz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabımızın dibine öncelikle kabaklarımızı diziyoruz. Birer sıra olacak şekilde dikkatlice dizelim. Çok boşluk bırakmamaya da özen gösterelim arkadaşlar. İlk katı dizdikten sonra ıspanaklı karışımımızı alıyoruz ve şöyle üzerine gezdiriyoruz. Eşit bir şekilde elimizle yoklayarak her tarafa eşit dağıldığından emin olacak şekilde tepsimizin içerisine ıspanaklı karışımımızı döküyoruz. Hemen ardından üzerine kaşar rendeliyorum. Kaşar rendelememizin en büyük nedeni hem lezzet vermesi hem de eridikten sonra böreğin dağılmasını engelliyor olması. Bu da çok önemli arkadaşlar. Mutlaka kaşar kullanmanızı öneririm. Ardından ikinci kat kabaklarımı da dikkatli bir şekilde ıspanaklarımın üzerine diziyorum. Tamamını dizdikten sonra kalın ıspanağımı da ikinci katın içerisine döküyorum. Bu arada siz isterseniz tek kat da yapabilirsiniz. Biz hem böyle yemeği sevdiğimiz hem de ikram etmeyi sevdiğimiz için her tarifimizi böyle bol bol yapmaya gayret gösteriyoruz. En üst kata da kabakları dizerken mutlaka kabakların uçları birbirine değsin arkadaşlar. Arada boşluk kalmasın ki kırılma, dağılma, dökülme oluşmasın. Tıpkı börek formunda ve üzerini bir yufkayla örtmüş gibi bir görüntü olsun istediğim için bunu bu şekilde yapıyorum. Kabaklarımı baharatladığım kabın içerisine 3 tane yumurta kırıyorum. 1 su bardağı kadar da süt ilave ediyorum. İçerisine ayrıca tuz ilave etmedim çünkü sebzelere koymuştum ve onun baharatı da kapta olduğu için gerek duymadım. Peynirim de biraz tuzlu zaten. Siz tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Süt ve yumurta karışımımı da tepsimin üzerine gezdiriyorum. Her tarafına yaydığımızdan emin olun arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da çok memnun olurum. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa da lütfen yorumlar kısmından benimle paylaşın. Sizin bana önerdiğiniz tarifleri de yapmak benim için ayrıca çok keyifli oluyor. Sosumun üzerine kaşarlarımı da rendeledim. Madem börek yapıyoruz, dereotu, susam olmadan olmaz. Onları da ekleyip fırına veriyorum. 170 derece fırında 35 dakikada pişirdim arkadaşlar. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ben bu arada en alt kısımda pişirdim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Altı çiğ kalmasın, bir risk oluşturmasın diye. Hemen ardından 15-20 dakika dinlendirdim. Ve şöyle servise çıkardım. Tadı, görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Kardeşim yediğinde içerisinde yufka olmadığını anlayamadı. Hatta söylediğimde de çok şaşırdı. Bu nedenle de gerçekten denemeye değer ve lezzetli bir tarif olduğunu düşünüyorum.
Ben şöyle yanına hazırladığım çağlalı kuru cacığımla birlikte servis ettim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.